Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda köpeklerde sakin davranışları nasıl şekillendirebileceğimiz ve özellikle stabil mental algıyı köpekte nasıl oluşturmamız gerekli olduğu konusunda sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Birçok köpek sahibinde yanlış bir algı vardır. Özellikle köpeği sakinleştirme hedefli olarak itaat baskısını kullanmak veyahut da bir takım manipülasyonlarla, özellikle kayış manipülasyonlarıyla köpeği stabil hale geçirmeye çalışmak gibi yanlış bir olgu vardır. Bu tip olgular baskı sistemleriyle oluşturulduğu için köpekte kalıcı olmaz ve köpek sakin davranışa baskı altında geçirilmeye çalışırsa sakin kalması mümkün değildir. Baskı altında olduğu için, baskılanma söz konusu olduğu için köpekte stresli bir algı oluşur. Stresli bir algı da sakin kalmasına mani olur köpeğin. Köpekte eğer stabil mental algıyı pekiştirme çalışması yapmak istiyorsanız yapılması gerekli olan şey köpeğe stabil mesajlar vermek, yani sakinlik mesajları vermek. Bu da ne demek? En başta sizin sakin olmanız gerekli olduğu konusu. En önemli noktalardan bir tanesi. Sizin sakin olmanız, aceleci davranmamanız ve sabırlı olmanız çok önemlidir. Örneğin oturduğum yerde köpeğin stabil bir algıya geçmesini sağlamak için benim yapmam gerekli olan şeyler sıralaması şu şekilde. Bu bir Alman çoban köpeği, Working Line, Solid Black bir köpek ve biliyorsunuz bu ırk bir iş köpeği, hareketliliği çok yüksek, hiperkinetik bir ırk. O yüzden stabil mental algı çalışması yapacağınız köpekte, yani sakinlik davranışını pekiştirme hedefli olacağınız köpekte ilk önemli olan nokta köpeğin fiziksel ihtiyaçlarına karşılık gelmiş olmak. Yani işte köpeğin dışarıya çıkmış, tuvalet ihtiyaçlarını karşılamış ve metabolizma olarak rahat bir pozisyonda olmasını sağlamak. İkincisi birazcık da egzersize etmek köpeği ve sonra bu çalışmayı yapmak. Bu çalışma için boyun tasmalarını da kullanabilirsiniz. Göğüs tasması da kullanılabilecek aparatlardan biri ve bir kayışa ihtiyacınız var. Köpeğinizi stabil olmasını düşündüğünüz noktaya geldiniz. Köpek eğer bir noktada ayakta durur ya da sürekli pozisyon değiştirirseniz köpeğin stabil olması çok mümkün değildir. Çünkü köpek kararsız pozisyonda kalır. Bir yerde sakinleştirme çalışması yapacaksanız pekiştirme hedefli olarak mutlaka sizin stabil pozisyona geçmeniz lazım. Çünkü köpeğin kılavuzu sizsiniz. Köpek size göre davranışlarını şekillendirdiği için ilk önce sizin sakin ve stabil bir pozisyona geçmeniz gerekiyor. Ben şimdi gelip oturdum ve kayışımı gergin olmayacak bir şekilde sabit tutuyorum. Sabit tutup sabırlı davranıyorum. Dikkat edin, köpek ben stabil pozisyona geçtiğim anda stabil pozisyona geçiyor. Bu tabii ki uzun süre alabilir ama sabırlı olmanız çok önemli. Kayışınızın gergin ve tansiyonlu olmaması çok önemli. Aynı zamanda sizin de söylediğim gibi sabırlı ve sakin olmanız gerekiyor. Zaman alabilir biraz ama eninde sonunda köpek stabil davranış geliştirecektir. Bu tip durumu pekiştirmek hedefli olarak da köpeğin önüne köpeği yükseltmeden ara ara küçük küçük ödüller bırakarak, ama bunun periyotlarını net bir frekans aralığı olarak belirlemeyin. İşte 30 saniyede bir de olabilir, 10 saniyede bir de olabilir, yarım dakikada bir de olabilir. Küçük küçük ödülleri köpeği yükseltmeden, yani böyle aferinler, bravolar falan kullanmadan önüne bırakarak sakin davranışı destekleme ve pekiştirme çalışması yapabilirsiniz. Ve bunu şu şekilde tekrar köpeği aksiyona itip ondan sonra tekrar gelip aynı şekilde olduğunuz yerde stabil bir pozisyon alıp, söylediğim gibi kayış gergin olmayacak. Köpek stabiliteye geçtiği anda, stabil pozisyona geçtiği anda, bakın şimdi tekrar geçti. Ödüllendirmeleri aralıklı aralıklı şekillendireceğiz. Bu oldukça önemli bir şey, çünkü köpeğinizle birlikte hareket ettiğinizde mutlaka dinlenme ihtiyacı içerisine gireceksiniz. Bir kafeyi ziyaret etmek isteyebilirsiniz, oturup bir kahve içmek isteyebilirsiniz ya da pozisyon gereği sakin olması gereken bir durum söz konusu olabilir köpeğin. Bu tür durumlarda yapmanız gereken şey, söylediğim gibi, kayışınızı belli bir marjda tutmak. Yani köpeğin gezmesine müsaade etmemek. Dikkat ettiyseniz elim stabil. Hiçbir zaman köpek uzanmak isterse elim de onunla birlikte rehberlik yapmıyor. Elim stabil. Köpek kendisi çektiği anda kayışı belli bir çapta sadece gidebileceğini anlaması gerekiyor. Ondan sonra da kendi kendine stabil mental algı
geliştirmesini beklemek gerekiyor. Eğer uyarılarla bu stabiliteyi sağlarsanız, örneğin işte yat komutunu verip bekle komutunu vermek, sinirlenip köpeğe kızmak, baskılamak gibi bir davranış söz konusu olursa köpeğin gösterdiği stabilite stabil ve rahat bir mental algı olmanın dışında stresli ve katlanılmış çaresizlik dediğimiz pozisyona düşürmek oluyor köpeği. Bu da tabii ki rahat bir mental pozisyon olmuyor köpek için. O yüzden bizim bunu köpeğin rahat bir şekilde şekillendirmesini beklememiz gerekiyor. Dikkat edin, mesela bu köpeğin rahat olduğunu, rahat bir pozisyonda olduğunu nasıl anlıyoruz? Kuyruk normal bir pozisyonda, poposunu yana devirmiş, yani konforlu bir pozisyon almış, kendi konforunu oluşturmuş ve kulaklarına dikkat ederseniz baskı altındaki bir köpeğin kulak yapısı değil, olması gereken pozisyonda duruyor kulakları. Geriye doğru yatık ya da böyle baskı altında bir vücut dili görmüyorsunuz. Surat pozisyonuna, expression'ına da baktığınız zaman köpeğin gayet rahat bir pozisyonda olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunun için söylediğim gibi köpeğin baştan genel ihtiyaçlarını karşılamış olmak ve egzersiz etmiş olmak oldukça önemli. Köpeği yüksek pozisyonda, yani dışarıya çıkarttığınız gibi kayışını takıp stabil mental algı veyahut da stabil mental algı pekiştirmesi çalışmak doğru bir yöntem değil. Ve bu yöntemi uygularken kayışı gergin tutmamak, tansiyonlu tutmamak oldukça önemli. Çünkü köpekle aranızdaki bağlantıdır kayış ve bu kayış bağlantısı tıpkı bir sinirsel bağlantı gibidir. Sizdeki bütün stres ve olumsuz mental değişimleri köpek rahatlıkla algılayabilir. O yüzden köpeğin bir an evvel stabil hale geçmesi için stres yapmanız, işte enerji olarak negatif bir vücut dilinizin olması ya da hissiyatınız olması köpek tarafından çok kolay bir şekilde hissedilir ve köpekteki huzursuzluğu tetiklersiniz, tam tersi. O yüzden kendiniz de bu tür pozisyona geçtiğiniz zaman buna konsantre olabilecek rahatlıkta olmanız gerekiyor. Bu çalışmayı yaparken ilk etaplarda mümkün olduğunca dikkat dağıtıcıların minimal olduğu ortamlarda çalışmaya başlamalısınız pekiştirme çalışmalarına. Daha sonrasında dikkat dağıtıcıların olduğu ortamlarda stabil mental pekiştirme çalışması yapabilirsiniz. Ama ilk etaplarda mümkün olduğunca sakin ortamlarda çalışmayı şekillendirmeye çalışın ve yine söylediğim gibi en başta kendiniz sakin olun. Bu tip durumlarda benim tavsiyem telefonunuzu mutlaka sessize almanız, arada telefon konuşmaları veyahut da biriyle komünikasyon riskiniz varsa o riskleri falan elemeniz gerekiyor. Çünkü yenileme olguları, yani tam çalışmanın ortasındayken telefon gelmesi falan gibi şeyler hem köpeğin dikkatini dağıtacaktır hem de sizin konsantrasyonunuzu dağıtacaktır. Dediğim gibi çok önemli olan nokta, burada bakın köpek tekrar kalktı. Hiçbir şekilde pozisyonumu değiştirmiyorum. Köpeği de sözlü ya da fiziksel olarak uyarmıyorum. Kayışım yine aynı uzunlukta duruyor. Elimin pozisyonu hiç değişmiyor. Köpeğin tekrar kendiliğinden stabil mental algı geliştirmesini bekleyeceğim. Sabırlı olmak çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle aceleci davranmamak gerekiyor bu çalışmayı yapmak için. O yüzden kendinizin de mümkün olduğunca sakin ve kafanızın karışık olmadığı anları seçmeniz gerekiyor bu çalışmayı yapmak için. Bekliyorum. Aslında bu ortamda dikkat dağıtıcı da var. Orada bir kedi yatıyor. Dolayısıyla da köpek birazcık da kediye konsantre pozisyonda. Şimdi de mesela kameranın hareketi onun dikkatini çekti ama yine de ben hiç pozisyonumu değiştirmiyorum. Rahat bir vücut dili içerisindeyim. Köpeğin kendiliğinden şekillendirmesini bekleyeceğim. Burada köpeğin kendi kararını vermesi, bakın görüyorsunuz, kararını verdi ve stabil pozisyona geçti. Her zaman ödül olarak yiyecek kullanmak zorunda değilsiniz. Sakin bir şekilde köpeğe dokunmak da bu davranışı pekiştirmede kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, özellikle bütün köpeklerin, ister iş köpeği olsun, ister ev köpeği olsun, stabil mental algı çalıştırılması gerekir. Çünkü en başta söylediğim gibi
Bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Hem köpeğinizin rahat bir pozisyonda olması hem de sizin de rahat olmanız açısından köpeğinizle birlikte hareketlerinizde pekiştirici, stabil mental algı çalışmalarını yapmanızı tavsiye ederim.